gevrek olsun diye. Tezgahım toplu mu? Kesiyorum. Sevgiyle yuvarladım. Fırının kapağını nasıl açacağım diye düşünüyorum. Taze taze. Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çay saatleri için güzel şöyle bir dereotlu poğaça hazırlamak istiyorum. Poğaçamızda neler var? 4 su bardağı un ile hazırlıyorum sevgili seyirciler. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 çorba kaşığı yoğurt, 2 tane yumurta, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 çorba kaşığı da şöyle gevrek olsun diye elma sirkesi olur, üzüm olur. Allah ne verdiyse hepsi olabilir. 1 tutam dereotu içinde, ara katında da şöyle beyaz peynir parçaları koyacağım sevgili seyirciler. Şimdi önce kuru malzemeleri koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mutfağımızda yemeklerimize başlarken mutlaka besmele ile başlayalım. Çünkü besmele ile başlamamızdaki amaç nedir? Yiyenlere şifa olsun. Çünkü Allah'ın adıyla başlanılan her tat, her lezzet mükemmel oluyor sevgili seyirciler. Evet efendim, şimdi tuzu ekledikten sonra 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Tuz, kabartma tozu karıştırıldı. Ortaya bir havuz açıyorum. Havuzun içine gelecek malzemeleri sırasıyla indiriyorum. 2 çorba kaşığı yoğurt. Ev yapımı yoğurt olursa çok güzel olur. Bakın görüyor musunuz? Suyu var. Çünkü ev yapımı doğal bir yoğurt. Alıyorum onun içerisine 1 çay bardağı süt. Sevgili seyirciler. Evet, 1 çay bardağı ayçiçek yağı. O da havuzun içinde. Kıyır kıyır olan güzel enfes bir poğaça olacak. 1 çorba kaşığı oda sıcaklığına gelmiş yumuşacık tereyağı. O da havuzun içine alındı. Evet, şimdi 2 tane yumurtamız var. 2 yumurtanın 1 tanesi bütün olarak iniyor havuzun içine. 1 tanesi de sevgili seyirciler ayırıyoruz. Sarısını, akını. Bize sarısı lazım. Hemen akını değerlendirmek için hamurun içine alıyorum. Sarısını da üzerine sürmek için ayırıyorum. Sevgili seyirciler, üzerinde bir de çörek otu olacak. Çörek otu sağlığımız açısından çok faydalı. Hemen ellerimizi yıkayalım. Yumurtayı kırdıktan sonra yıkıyoruz. Evet, çörek otu faydalı olduğu için üzerine mutlaka çörek otu serpiyoruz. Şimdi havuzun içindekiler tamam. Hızlıca, sirkesini koymadım. Hemen sirkeyi koyuyorum. 2 çorba kaşığı sirke. Sıvıların hepsi şu anda görüyorsunuz ortada. Gevrek olsun diye 2 çorba kaşığı sirkemizi de ekledik mi? Tamamdır burası. Ve şimdi ortadan başlamadan önce dereotunu doğrayacağım. Hızlıca hareket ediyorum sevgili seyirciler. 1 tutam dereotu. Dereotu sağlık açısından çok faydalılar arasında. Maydanoz gibi sevgili seyirciler. Bu çok faydalı, görüyor musunuz? Ey yüce Rabbim, ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Hemen jet hızıyla 1 tutam dereotu kıyıyorum sevgili seyirciler. İnce doğramış. Bir güzel kokusu geldi. Allah Allah. Dereotunun faydalarını biraz araştırmak lazım sevgili seyirciler. Mutlaka güzel faydaları vardır. Çünkü Rabbim yaratmışsa bir hikmeti vardır bunun. Evet, şimdi burada yapmamız gereken işlem. Gel sen de canım şöyle ortaya. Yanlara doğru hemen dereotunu da veriyorum. Bakın çok da güzel süslü oldu. Unun yanında olacak. Önce havuzdakileri karıştıracağım da ondan dolayı una veriyorum. Bu da tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tezgahım toplu mu? Toplu. Hadi bakalım. Şu anda dereotlu poğaçamızın hamuru ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi burası mayalı bir hamur değil sevgili seyirciler. Ondan dolayı hemen şeklini verip bir fırın yolculuğuna çıkabilir. Anında hazırlanan, pratik, hiç zorlaştırmadan işimizi kolaylaştıran bir poğaça tarifi geldi. Oktay Usta'dan sevgili seyirciler sizler için. Bakın yumuşaklığına bakın. Sevgili seyirciler, pamuk gibi. Yumuşak olursa poğaçanız lezzetli olur. Kuru olmaz sevgili seyirciler. Önemli püf noktasıdır. Mayalı poğaçalar için de geçerlidir bu.
Yumuşacık olduğu zaman poğaçalarınız harika olur. Kesiyorum. Başlıyorum. Bu büyüklük ne dersiniz? Yeterli mi? Yeterli, pekala. Hemen başladım. Hızlı bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada iki metot var. Bir tanesi dereotu burada içinde, peyniri konulmadı. Bir de isterseniz ben hemen daha kolay olsun, peyniri de içinde olsun diyorsanız peyniri de parçalayıp hamurun içine atabilirsiniz. Şimdi şöyle yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra bir böyle yuvarlanmış olan metot var. Onu önce sizlerle paylaşayım. Sonra bastırıyoruz. Bir de şöyle bir metot var. Hamura şöyle bir basıyorsunuz. Sevgili seyirciler bakın. Şöyle uzattınız mı? Uzattınız. Gel bakalım. Cancağızım gel. Heh. Şöyle peynirini koyduk. Bak getiriyorum. Sevgili seyirciler, peynirini şuraya koydum ya. Şöyle getiriyorum. Şu yöntemle. Hemen şöyle de düzelteyim hatta. Bir böyle yöntem var. Sevgili seyirciler. Bir de şöyle var. Siz hangisini benimserseniz onu yapabilin diye ondan dolayı iki metodu da sizlerle paylaşıyorum. Sizin için hangisi daha kolaysa. Peynirini koydum. Alıyoruz. Şuradan güzel kapatmalıyız ki parmak uçları ile döndürüyor, yuvarlıyor. Şöyle avuç içerisinde bakın. Görüyor musunuz? Sevgiyle yuvarladım. Sonra da fırın tepsisine alıyorum. Sonra yumurtası, çörek otu ve fırın yolculuğu detayları devam edecek. Dereotlu poğaçamızın şekillerini verdik. İçleri peynirleriyle dolduruldu. Şimdi ayırmış olduğumuz bir yumurtanın sarısını üzerine sürüyorum. Sonra da buranın üzerine çörek otu serpeceğim. Çörek otu olur, biraz susam da olabilir seviyorsanız. Hani ben bu konsepte uygun olsun diye ben dereotu koydum. Ama susam sevenler susam da birazcık serpebilirler. Sevgili seyirciler, şimdi güzel iki tane motif çıkardık aynı hamurdan. İster yuvarlak, ister biraz şöyle minik sandviç şeklinde poğaçada çıkarttık ortaya. Allah Allah, insanın da ağzı sulanıyor. Ya Rabbi ne güzel nimetler veriyorsun bizlere ya Rabbim. Şöyle. Evet, seviyoruz çünkü niye sevdiklerimize ikram edeceğiz. Allah'ın bize verdiği nimettir. Nimete olan sevgimiz, saygımızla bütünleşince harika bir tat ortaya çıkıyor sevgili seyirciler. Güzel, şöyle yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyoruz poğaçalarımızı. Bir yumurtanın sarısını tamamına paylaştıralım. Biraz döktüm galiba, özür dilerim. Heyecan yapıyorum. Sevgili seyirciler, sizlere yemek hazırlarken ben çok heyecanlanıyorum. Bir görseniz çekim öncesi de heyecanlı bir anlar oluyor benim için. Her zaman yıllar öncesinden bu yana program yapmışımdır ama her program öncesi mutlaka heyecan yaşamışımdır. Çünkü sizlerin huzuruna çıkıyorum. İnşallah yaptığım işlerle sizlere faydalı oluyorumdur. O niyetlerle, o dualarla her gün işime başlıyorum sevgili seyirciler. Evet. Şimdi ben bu şekilde bunları hazırlıyorum. Sizler de hazırlayacaksınız. Instagram hesabımda bizlerle paylaşırsanız ben oradan görebileceğim. Bakalım en güzel dereotlu poğaçayı kim hazırlamış? Birbirimizle iletişim halinde kalalım. Instagram'dan paylaşalım sevgili seyirciler. Evet efendim. Şimdi poğaçamız hazır. Fırın yolculuğuna çıkacak. Sayı vermiş miydim? 15 burada. 21 tane çıkmış sevgili seyirciler. Gayet de güzel, normaldir. Eğer ki ölçüyü artırayım derseniz 5 su bardağına çıkarabilirsiniz ama
Bu defa beraberinde sıvıları da artırmak lazım. Benim verdiğim sıvı ölçüleri tam 4 bardak una göre yeterli geldi. Fırınımız hazır. Önceden ısıtıldı. 180 derecelik fırına gönderiyorum. Eğer tek tek pişirirseniz fan çalıştırmaya gerek yok, yani turbo üfleyicisini. Ama ikisini aynı anda atacaksanız mecburen çalıştıracağız. Çünkü içindeki sıcak havayı döndürecek. Gidiyoruz. Benim için en zor bölüme. Fırının kapağını nasıl açacağım diye düşünüyorum. Çaydanlık orada duruyor. Tamam. Şimdi bakalım. Gel bakalım canım. Bismillah. Evet. Şimdi orta katın bir üstüne bu tepsiyi gönderdim. Arada biraz mesafe kalsın. Hava içeride dönüşüm sağlayabilsin. Gönderiyoruz. 180 derecelik ısıtılmış fırında ortalama 20 dakika ile 30 dakika arası fırından çıktıktan sonra süreyi söylüyorum. Çayı demliyorum. Sevgili seyirciler, saatime bakıyorum. Tam 22 dakika oldu. 22 dakika sonra fırından dereotlu poğaçalarımız çıkıyor. Hemen birinci tepsiye alalım. Bunu şöyle alayım şuraya hatta. Bu birinci tepsi. Diğer tepsiyi de getiriyorum. İki tepsi çıkmıştı. Sevgili seyirciler, 15. dakikada bir alt üst yapmak zorunda kaldım. Çünkü alttaki ve üsttekilerin pişme dengesini oluşturabilmek için bir yer değişikliği yaptım. Şimdi şu anda normalde fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika kendi tepsisinde poğaçalar beklemeli. Hemen almamak lazım. Neden? Çünkü burası sıcak bir ortam. Tabak soğuk olur ve ısı değişim dengesinden dolayı hemen bir nemlenmeye geçer. Önce bir 5 dakika bekletiyor. Ondan sonra da servis ediyoruz. Kontrolümüzü yapalım bu sırada. Bakın görüyorsunuz altları güzel kızarmış. Hem de doku testinde başlamış olalım. Sevgili seyirciler, alt üst güzel kızarmış. Şu yuvarlak olanlara da bakalım. Bunlar da gayet güzel. Eğer ki daha böyle kuru, daha kıyır olmasını istiyorsanız biraz daha fırında tutabilirsiniz. Çıktınız mı canım sıcaklarınız? Tamam. Allah bereket versin. Çıkmış bu arkadaşlar. Evet. Şimdi servis vakti diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım canım. Şöyle tepside dizdiğimiz şekliyle sevgili seyirciler alıyorum. Sizler ama mutlaka bir 5 dakika bekletin tepsisinde. O kıyır kıyırlığını yakalamak için. Şimdi çay doku testi için burada hazır. Çayımı da demlemiştim. Ön çayımı da doldurayım. Evet efendim. Sevgili seyirciler, şu ana kadar kanalıma abone olmayan dostlarımız varsa davete katılırlarsa sevinirim, mutlu olurum. Efendim beğeni butonuna basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın lütfen. Evet, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, ki herkese ulaşsın bu güzel tatlar, lezzetler sevgili seyirciler. Şimdi doku testi vakti diyoruz. Şu anda dereotlu poğaçamız hazır. Evet efendim, açıyorum. Bakın yumuşacık sevgili seyirciler. Her iki tarafını da göstereyim. Kızarmış. Son derece başarılı. Gel canım. Allah Allah. Görüyor musunuz? İçindeki peynire bakın sevgili seyirciler. Bakın. İçindeki peyniri görüyoruz. Daha henüz sıcağı çıkmamış. Ondan dolayı şu an içinden dumanlar çıkıyor. Beklediği zaman kıyır kıyır oluyor efendim. Dereotlu poğaçamız sevgili seyirciler. Evet. Bizden bugünlük bu kadar değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlık kalın. Yeni videolarımızda buluşmak ümidiyle.